Bir dilim kuru ekmek, insanın kaderini tamamen değiştirebilir mi? Taşlıova'nın dondurucu soğuğunda, kimsenin yüzüne bakmadığı deli bir kadına uzatılan o yardım eli, aslında o köyün en büyük sırrının kilidini açacaktı. Zalim bir yengenin kömürlüğe hapsettiği yetim Elif, merhametinin bedelini canıyla ödemek üzereyken, hiç beklemediği bir yerden o karların altından çıkan mucizeyle hayatı değişti. Naciye'nin zulmü mü kazanacak, yoksa Elif'in merhameti mi? Anadolu'nun sarp kayalıklarına sırtını yaslamış, kışın karın yolları kapattığı, yazın güneşin toprağı çatlattığı uzak bir köy vardı. Taşlıova. Adı gibiydi kaderi de, toprağı taşlı, insanının gönlü yaslıydı bu köyün. Dereler sanki 1000 yıllık bir ağıt yakarmışçasına çağlar, rüzgar ise kerpiç evlerin bacalarından içeri sızıp yalnızların kulağına hüzünlü ninniler fısıldardı. Manzarası cennetten bir köşe gibiydi belki, yeşilin binbir tonu dağlara serilmiş, bulutlar tepelere taç olmuştu. Lakin o cennet, manzaranın içinde yaşayanların kalpleri, çevrelerini saran o yalçın kayalardan daha sert, daha soğuktu. İşte bu köyde o taş kalplerin arasında açmaya çalışan narin bir kardelen çiçeği vardı. Elif. Henüz 17 yaşındaydı Elif. Dal gibi incecik bedeni, yüklediği ağır işlerden dolayı erkenden bükülmüş omuzları ve yaşından çok daha büyük hüzünler taşıyan kömür karası gözleri vardı. Yetimdi Elif, öksüzdü. Annesiyle babasını o meşhum trafik kazasında bir bayram sabahı kaybetmişti. Kader onu rüzgarın önündeki kuru bir yaprak gibi savurmuş, dayısı Davut'un ocağına düşürmüştü. Davut dayının evi köyün yamacında, sıvası dökülmüş, damı akan eski bir kerpiç evdi. Ev kalabalıktı, damı vardı, duvarı vardı ama içinde bir yetimin başını okşayacak merhamet yoktu. Evin hanımı Elif'in yengesi Naciye. Köy yerinde Cebrail Naciye derlerdi ona gizliden gizliye. Can alıcı gibi sert, dili zehir, bakışı ateş bir kadındı. Elif'i kardeşinin emaneti bir yetim gibi değil, boğaz tokluğuna çalışan, sırtına semer vurulmuş bir yük hayvanı gibi görürdü. Naciye için Elif sadece bir külfetti. Sabah ezanları okunurken daha gün ağarmadan tekmeyle uyandırırdı kızı. "Kalk kız!" diye bağırışı horoz seslerinden önce duyulurdu mahallede. "Kalk da tandırı yak. Hamur ekşidi, sen hala yatıyorsun besleme." Elif buz gibi suyla yüzünü yıkar, elleri soğuktan çatlarcasına o hamur teknesinin başına geçerdi. Evin temizliği, ahırdaki ineklerin sağılması, çocukların bakımı, dağ gibi yığılan bulaşıklar, hepsi Elif'in omuzlarındaydı. Davut dayımı, o, "Aman evde huzursuzluk çıkmasın, ağzımızın tadı kaçmasın" diyerek karısının zulmüne dilsiz şeytan kesilen, gölgesinden korkan bir adamdı. Bilirdi karısının zalimliğini ama susardı. Çünkü evdeki tencereyi kaynatan, pazarda yaptığı bazlamaları, erişteleri, tarhanaları satıp parayı getiren Naciye'ydi. Davut'un sözü, Naciye'nin kaşlarını çatmasıyla biterdi. Tüm bu eziyete rağmen Elif'in kalbi köyün pınarı gibi berrak, sabah seheri gibi temiz kalmıştı. Kin tutmayı bilmez, nefreti tanımazdı. Yengesinin çocuklarına kendi kardeşleri gibi bakar, onlar doymadan sofraya oturmazdı. Yengesi ona bir vurursa, o başını eğer "Allah büyüktür" der susardı. Geceleri yorganı başına çekip, annesinin kokusunu hayal ederek sessizce ağladığı çok olurdu ama sabah olduğunda yüzüne o masum tebessümü takınır, bugün de Allah kerim diyerek işine koyulurdu. Bir kış günüydü. Taşlıova'ya karın en sert düştüğü, ayazın insanın iliğini kemiğini dondurduğu günlerdi. Köylüler sıcak sobalarının başında çaylarını yudumlarken köye garip bir haber yayıldı. Kimsenin tanımadığı, üstü başı perişan, saçı sakalı birbirine karışmış, aklı gelip giden yaşlı bir kadın peyda olmuştu sokaklarda. Kimdi, neciydi, nereden gelmişti bilen yoktu. Adını soruyorlar. Kadın boş gözlerle bakıyor, bazen bir şeyler mırıldanıyor ama kimse anlamıyordu. Sanki zihni fırtınada dağılmış bir kuş yuvası gibiydi. Elif, pazara Naciye yengenin hazırladığı gözlemeleri götürürken gördü onu ilk kez. Cami duvarının dibine çökmüş, titreyen bir serçe gibi büzülmüştü. Yüreği cız etti Elif'in. "Ah!" dedi içinden. "Şu soğukta taş olsa çatlar, bu can nasıl dayansın?" Duraksadı, elindeki sepete baktı, sonra kadına baktı.
Tam bir adım atacakken Naciye yengenin o keskin sesi kulaklarında çınladı. Eğer pazara geç kalırsan o saçlarını elime dolarım Elif. Korku merhametle savaştı içinde. Korku galip geldi o an. Başını öne eğdi, adımlarını hızlandırdı ama aklı o cami duvarının dibinde kaldı. Arkasına baka baka vicdanı sızlaya sızlaya gitti pazara. Akşam oldu, karanlık çöktü. O yaşlı kadıncağız sığınacak bir saçak altı bulamamıştı. Köy halkı kapılarını sürgülemiş, perdelerini çekmişti. Kimse bu kadın aç mıdır, açıkta mıdır demedi. Sadece köyün imamı Hasan Hoca, Allah korkusu olan bir adamdı, kadının haline dayanamadı. Caminin bitişiğindeki eskiden odunluk olarak kullanılan küçük odayı açtı ona. "Teyzem," dedi. "Burası saray değil ama en azından rüzgar keser, başını sokacak bir yerin olsun." Hasan Hoca elinden geldiğince bir tas çorba, bir battaniye verdi. Lakin imtihan bu ya. Ertesi gün hocanın küçük oğlu hastalandı, apar topar şehre gitmek zorunda kaldı. Kadın yine yapayalnız, yine kimsesiz kaldı o soğuk köyde. Köy halkı, hoca gidince iyice yüz çevirdi. Biri çıkıp da bir odun atmadı odaya. Bir kap yemek götürmedi. "Delidir, başımıza iş açar, hırsızdır belki," dediler, günahlarını bahanelerin ardına sakladılar. Birkaç gün sonra yine bir akşam üzeri Elif pazardan dönerken gördü manzarayı. Yaşlı kadın cami avlusunda karın üzerine oturmuş, dişleri birbirine vurarak titriyordu. Üzerindeki hırka lime limeydi, rüzgar her estiğinde içine işliyordu. Elif'i görünce feri sönmüş gözlerini kaldırdı. Sesi kırık bir dalın çatırtısı kadar zayıftı. "Kızım, ah güzel kızım, çok üşüyorum. Dünden beri boğazımdan bir lokma geçmedi. Allah rızası için." Bu sözler Elif'in yüreğine kor gibi düştü. Gözyaşları yanaklarından süzüldü. "Teyzem," dedi titreyen sesiyle. "Dayan, ne olur dayan. Sana söz veriyorum. Yardım edeceğim." Koşarak eve gitti. Kalbi göğsünü delip çıkacak gibi atıyordu. İçeri girer girmez, mutfakta hamur açan Naciye yengeye nefes nefese anlattı durumu. "Yenge," dedi, "kurbanın olayım, caminin oradaki teyze ölecek soğuktan. Ne olur bir kap sıcak çorba verelim, sevaptır." Naciye yenge elindeki oklavayı masaya öyle bir vurdu ki unlar havaya saçıldı. Gözleri çakmak çakmak oldu. "Bana bak nankör," diye kükredi. "Ben seni, o sünepe dayını, 3 tane boğazı zor doyuruyorum. Bir de elin delisine mi bakacağım? Köyün ağası ben miyim? Muhtarı ben miyim? Çık git gözümün önünden. Delirdin mi sen?" Elif yediği azarla büzüldü. Odasına çekildi sessizce. Ama duramadı. Biraz sonra mutfağa süzüldü tekrar. "Yenge," diyecekti ki Naciye lafı ağzına tıktı. "Akşam yemeğini çocuklar yedi, tencere tam takır. Sana şu bayat ekmek kaldı, kemir yat. Ha, yatmadan önce de şu yüklükteki eski, güve yemiş yorganları, battaniyeleri topla çuvala. Yarın eskiciye vereceğim ya da çöpe atacağım, kapının önüne koy." Elif, elinde taş gibi sertleşmiş yarım somun ekmek ve koca bir çuval eski yorganla kapının önüne çıktı. Ayaz yüzünü tokat gibi çarptı. O an aklına bir şimşek çaktı. Gözleri parladı. Çuvalı sırtladığı gibi karanlığa, ayaza, kurt ulumalarını aldırmadan camiye doğru koşmaya başladı. Odunluk buz kesmişti. Yaşlı kadın köşede bir yığın gibi duruyordu. Elif'i görünce gözlerinde cılız bir umut ışığı yandı. Elif nefes nefese çuvalı yere bıraktı. "Teyzem," dedi, "bak sana ne getirdim." Çuvalı açtı. Eski de olsa yün yorganları, battaniyeleri kat kat serdi betonun üzerine. Yumuşacık, sıcak bir döşek hazırladı. "Gel," dedi şefkatle, "gel buraya otur ısın." Kadının buz tutmuş ellerini avuçlarının içine aldı, hohlayarak ısıttı. Sonra cebindeki o yarım somunu çıkardı. "Bu benim akşam yemeğimdi," dedi yalan söyleyerek. "Ama ben tokum, sen ye." Midesi açlıktan kazınıyordu ama ruhu öyle doymuştu ki, yaşlı kadın ekmeğe bir saldırdı ki görenin yüreği parçalanırdı. Sanki dünyanın en lezzetli kebabını yiyordu. Elif onu izlerken içinde tarif edilemez bir huzur hissetti. Kadın karnını doyurup biraz olsun ısınınca Elif usulca sordu. "Adını hatırlamıyor musun teyze?" Kadın mahzun bir çocuk gibi başını iki yana salladı. Gözleri uzaklara daldı, sanki kayıp bir hatırayı arıyordu. Elif gülümsedi, gözleri doldu. "O zaman," dedi,
Ben sana Gülizar diyeyim. Gülizar benim rahmetli annemin adıydı. Gül bahçesi demek. Kokusu cennet gibiydi. Sen de benim Gülizar ninem ol. Olur mu? Yaşlı kadın titreyen nasırlı elini kaldırdı, Elif'in başörtüsünün üzerine koydu. Kızım diyebildi sadece. Gülizar o an o soğuk ve karanlık odunluk dünyanın en sıcak, en aydınlık köşesi oldu. Aralarında kan bağı yoktu ama can bağı kurulmuştu bir kere. Elif o gece eve dönerken ne yengesinin dayağından korkuyordu ne de açlıktan. Artık yaşamak için bir sebebi vardı. Ertesi sabah Naciye yengenin sesiyle uyandı yine. Ama bu seferki bağırış başka türlüydü. Yenge dağ gibi bir yığın, kirli çamaşırı, kilimi, şilteyi kapının önüne yığmıştı. "Bugün bunları alıp dereye gideceksin," dedi emrederek. "Dere buz tutmuşsa kıracaksın. O ellerin kanasa da bu çamaşırlar sakız gibi olacak. Dönüşte de pazara uğrayıp şu börekleri satacaksın. Gözüm üzerinde oyalanırsan akşam eve gelme." Çamaşır leğeni Elif'in kendi ağırlığından fazlaydı. Ama peki dedi, sırtlandı yükünü. Dere kenarına indiğinde su jilet gibiydi. Elleri suya her değdiğinde binlerce iğne batıyor gibi oluyordu. Moraran parmaklarıyla çamaşırları çitilerken aklı hep Gülizar ninedeydi. Acaba üşüdü mü? Acaba acıktı mı? İşini bitirip dönerken orman yolundan geçmek zorundaydı. Yerde rüzgarın düşürdüğü yabani elmalar ve çam kozalakları gördü. Gözleri parladı. Yükü ağırdı ama onları da topladı. "Ninem yesin, sobasını yaksın," dedi. Tam o sırada ormanda odun kesen İbrahim amca ile karşılaştı. İbrahim amca köyün gariban ama gönlü zengin oduncusuydu. Alın teriyle kazanır, harama el uzatmazdı. Elif'i o halde sırtında dağ gibi yükle görünce baltasını indirdi. "Elif kızım," dedi. "Bu ne hal? Yengen seni öldürmeye mi kastetti?" Elif utana sıkıla başını kaldırdı. Sonra cesaretini toplayıp Gülizar nineyi anlattı. "İbrahim amca," dedi, "beni boş ver de. O camideki teyze çok üşüyor. Birkaç parça odun verir misin? Vallahi param yok ama Allah rızası için..." İbrahim amca derin bir ah çekti. Ciğerinden geldi o ses. "Ah be kızım," dedi. "Benim de durumumu biliyorsun. Sattığım 3 kuruşla eve ekmek götürüyorum. Ama o garip orada titrerken biz sıcak yatağımızda nasıl yatarız? Müslümanlık bu mu?" Baltasını kütüğe sapladı. Kestiği en güzel, en kuru kütükleri ayırdı. Yetmedi, sırtındaki kalın yün hırkayı çıkardı. "Al kızım," dedi. "Bu odunlar ona feda olsun. Bu hırkayı da götür. Sarınsın garibim. Ben çalışırken ısınıyorum zaten." Elif'in gözlerinden yaşlar süzüldü. "Allah senden razı olsun İbrahim amca, tuttuğun altın olsun," diye dua etti. Önce çamaşırları eve bıraktı. Naciye yengenin "Nerede kaldın uyuşuk?" diye bağırmalarını, hakaretlerini duymamazlıktan geldi. Hemen camiye koştu. İbrahim amcanın verdiği odunlarla o paslı sobayı bir tutuşturdu ki odunluk hamam gibi oldu. Topladığı elmaları közledi. Gülizar nineye yedirdi. O buz gibi oda ısındı, Gülizar ninenin yüzüne kan geldi. İlk defa gülümsedi o gün, dişsiz ağzıyla öyle masum bir gülüşü vardı ki Elif'i göğsüne bastırdı. Elif, yıllardır hasret kaldığı anne kokusunu o yaşlı kadının İbrahim amca kokan hırkasında isli soba kokusunda buldu. Elif, Naciye yengenin zulmünden kaçıp o küçük odaya sığındıkça aslında kendi ruhunu iyileştiriyordu. Ama köy yerinde sır saklanmazdı. Fısıltılar, dedikodular, yılan gibi süzülmeye başlamıştı sokaklarda. Ve o yılan en sonunda Naciye'nin kapısını çalacaktı. Dedikodu Taşlıova'nın rüzgarından daha hızlı eserdi. Köyün çeşme başında, fırın kuyruğunda fısıltılar yükselmişti bile. Ve nihayet o zehirli sarmaşık Naciye'nin kapısından içeri sızdı. Bir sabah komşu kadınlardan biri yüzünde sinsi bir gülümsemeyle Naciye'nin yanına sokuldu. "Naciye abla," dedi, "sen evde yok, yokluk çekerken senin o besleme yeğenin Elif, elin delisine ziyafetler çekiyor haberin ola. Evden aşırıp o camideki bunağı taşıyor. Sizin rızkınızı el aleme yediriyor. Herkes bunu konuşuyor." Bu sözler Naciye'nin beyninde bir şimşek gibi çaktı. Gözleri karardı. Elleri titremeye başladı. Öfkesi patlamaya hazır bir yanardağ gibiydi. Hışımla eve döndü. Kapıyı öyle bir çarptı ki camlar zangırdadı. Elif
mutfakta bulaşıkları yıkıyordu. Yengesinin o halini görünce elindeki tabak kayıp düştü. Tuzla buz oldu. Naciye bir atmaca gibi Elif'in üzerine atıldı. Saçlarına yapıştı. "Ben sana demedim mi ha?" diye kükredi. Sesi evi inletiyordu. "Ben sana o kadına gitmeyeceksin demedim mi? Biz boğazımızdan kesiyoruz. Sen bizim ekmeğimizi, yağımızı elin delisine mi yediriyorsun hırsız? Nankör kedi." Elif acıyla kıvranarak yere kapandı. "Yenge vallahi billahi sizin rızkınızdan almadım," diye inledi. "Kendi payımdan verdim, yemem gerekeni ona yedirdim. Yemin ederim hırsızlık etmedim." Ama Naciye'nin gözünü kan bürümüştü. Dinler mi? Elif'i sürükleyerek evin arkasındaki karanlık, rutubetli kömürlüğe götürdü. İçerisi zifiri karanlıktı, fare tıkırtıları geliyordu. Elif'i içeri itip kapıyı üzerine kilitledi. "4 gün!" diye bağırdı kapının arkasından. "Tam 4 gün buradan çıkmayacaksın. Su da yok, ekmek de yok. O çok sevdiğin deli karı gelip kurtarsın bakalım seni. Aklın başına gelene kadar buradasın." Elif kömür çuvallarının üzerine yığıldı. Karanlık, soğuk bir yorgan gibi üzerine örtüldü. Ama o an ne açlığı düşündü ne de karanlığı. Aklı fikri Gülizar ninedeydi. "Allah'ım," diye yalvardı gözyaşları içinde. "Bana ne olursa olsun ama ona bir şey olmasın." Soba söndü, yemek bitti. Kim bakar ona şimdi? Ya donarsa, ya açlıktan ölürse? Zaman durmuş gibiydi. 1. gün geçti, Elif ağlayarak dua etti. 2. gün geçti, susuzluktan dudakları çatladı, halsiz düştü. 3. gün sayıklamaya başladı. Rüyasında annesini görüyor, sonra Gülizar ninenin "kızım" diyen sesini duyup uyanıyor. Kendini o zifiri karanlıkta buluyordu. O sırada dışarıda fırtına kopuyor, kar yolları kapatıyordu. Elif, kömürlükteki o küçücük pencereden sızan soğuk havada Gülizar ninenin donduğunu hissediyor, çaresizlikle yumrukluyordu kapıyı. "Bırakın beni, ne olur bir bakıp geleyim, sonra yine kilitleyin," diye bağırıyordu ama sesi rüzgarın uğultusunda kaybolup gidiyordu. 4. günün sabahı kapının kilidi gürültüyle açıldı. Gözlerine vuran ani ışıkla sersemledi Elif. Karşısında Naciye yenge duruyordu. Elinde boş bir pazar sepeti vardı. "Kalk," dedi acımasızca. "Pazara mal gidecek, ben taşıyamam." Gözlerin çukuruna kaçmış, "İyi olmuş. Al şu sepeti, düş önüme." Elif titreyen bacaklarıyla zorlukla ayağa kalktı. Yürümeye mecali yoktu ama aklındaki tek düşünce ona güç verdi. Gülizar nine. Evden çıktılar. Naciye önde, Elif arkada pazar yoluna düştüler. Köy meydanına yaklaştıklarında Naciye bir komşuyla lafa daldı. Elif o anı kolladı. Yengesinin bir anlık dalgınlığından faydalanıp elindeki sepeti yere bıraktığı gibi koşmaya başladı. Arkasından Naciye'nin "Gel buraya, seni geberteceğim," diyen çığlıklarını duydu ama durmadı. Ciğerleri patlayacak gibiydi, ayakları birbirine dolanıyordu ama koştu. Sanki Azrail ile yarışıyordu. Caminin avlusuna girdiğinde nefesi kesildi. Her yer sessizdi. "Gülizar nine!" diye bağırdı. Sesi cami duvarlarında yankılandı. Cevap yoktu. Korkuyla odunluğun kapısını itti. İçeri girdiğinde gördüğü manzara karşısında dondu kaldı. Gülizar nine yorganların altında hareketsiz yatıyordu. Odun sobası sönmüştü. Başucunda ise dumanı tüten bir tepsi yemek duruyordu. Elif'in dizlerinin bağı çözüldü. "Öldü," diye düşündü. "Yetişemedim. Öldü." Hıçkırarak yaşlı kadının üzerine kapandı. Buz kesmiş ellerini tuttu. "Affet beni nine, affet beni gelemedim," diye feryat etti. Tam o sırada o ölü sandığı eller kıpırdadı. Şefkatli, sıcak bir el Elif'in saçlarına dokundu. "Ağlama kuzum, ağlama Elif'im, ben buradayım." Elif başını kaldırdı. Gülizar nine yaşıyordu. Gözlerinde o eski donukluk yoktu. Aksine pırıl pırıl şefkat dolu bakıyordu. O sırada kapıda bir gölge belirdi. İmam Hasan Hoca'ydı bu. Gözleri dolu dolu, elinde bir ibrik suyla içeri girdi. "Korkma kızım," dedi hoca, sesi titreyerek. "Ben dün gece döndüm. Geldiğimde perişan haldeydi, donmak üzereydi ama Allah'a şükür yetiştik, sobayı yaktık, çorbasını içirdik." Elif rahatlamayla karışık bir ağlama krizine girdi. Hasan Hoca yanına çöktü, Elif'in başını okşadı. "Kızım," dedi, "sen ne yüce gönüllü, ne hayırlı bir evlatmışsın.
Köyün bütün büyüğüm, zenginim diyen adamları bu kadına sırt dönerken sen o küçücük, çilekeş omuzlarınla ona kol kanat germişsin. Allah senden razı olsun. Sonra mucizevi bir şey oldu. O aklı gelip giden, adını unutan Gülizar nine yatağında doğruldu. Sanki o eski perişan kadın gitmiş, yerine görmüş geçirmiş, vakur bir hanımefendi gelmişti. Elini koynuna attı. Elbisesinin içinden beline sardığı lime lime olmuş bezden bir kuşak çıkardı. Titreyen elleriyle düğümleri çözmeye başladı. Hasan Hoca ve Elif nefeslerini tutarak izlediler. Kuşağın içinden parıl parıl parlayan Osmanlı tuğralı reşat altınları, tapular ve banka cüzdanları döküldü yatağın üzerine. Odanın içi bir anda o altınların ışıltısıyla aydınlandı sanki. Hasan Hoca şaşkınlıkla "Sübhanallah" dedi. Gülizar nine derin bir iç çekti. "Hafızam gelip gidiyor oğlum" dedi. Sesi artık titreniyordu ama netti. "Evladımı, kocamı o zelzelede kaybettikten sonra aklım beni terk etti, yollara düştüm. Ama bu kızın merhameti, Elif'in bana anne deyişi, o soğukta kendi ekmeğini bana verişi, işte o şefkat, benim aklımı başıma getirdi. Ben kimsesiz değilim, sadece yolumu kaybettim. Ailemden kalan bu varlıkları yıllardır saklıyorum, kötü niyetli insanların eline geçmesin diye deliliğe vurdum kendimi belki de. Ama bu kız, bu Elif, o benim öz kızım gibi oldu. Bana hiçbir karşılık beklemeden sadece Allah rızası için baktı." Gülizar nine o altınları avuçlayıp Elif'in ellerine bıraktı. "Bunlar senin kızım. Senin o temiz kalbinin, o dökülen gözyaşlarının sadakasıdır bunlar. Ananın ak sütü gibi helaldir." Elif ellerini geri çekti. "Olmaz nine, alamam. Ben Allah rızası için yaptım, para için değil," dedi ağlayarak. Hasan Hoca araya girdi. "Bu bir işarettir kızım," dedi. "Kul sıkışmayınca Hızır yetişmezmiş. Sen darda kaldın, sabrettin. Allah sabrının mükafatını bu dünyada da veriyor işte. Bu senin hakkındır, reddetme." Ve Taşlıova'da kaderler o gün yeniden yazıldı. Hasan Hoca'nın yardımıyla o altınların bir kısmı bozduruldu. İlçe merkezinde değil, havası temiz, insanı güzel başka bir kasabada, bahçesinde meyve ağaçları olan, şirin mi şirin, sıcacık bir ev alındı. Gülizar nine ve Elif o eve yerleştiler. Elif artık başkasının kapısında sığıntı değildi. Evinin hanımıydı. O maharetli elleriyle yaptığı su böreklerini, baklavaları artık kendi dükkanı için, kendi evi için açtı. Gülizar ana börekçisi koydular dükkanın adını. Kısa sürede namı yürüdü, dükkanın önünde kuyruklar oluştu. Elif okudu, kendini geliştirdi ama o mütevazı halinden hiç ödün vermedi. Peki ya Naciye? Elif evden gidince o evin bereketi de, huzuru da bıçak gibi kesildi. Naciye'nin işleri ters gitmeye başladı. Pazarda sattığı mallar elinde kaldı, yaptığı yoğurtlar ekşidi. Davut dayı kahrından yataklara düştü. Naciye bir başına kaldı koca evde. Köy halkı Elif'e yaptıklarını duyunca Naciye'ye selamı sabahı kesti. O "ben ağayım, ben paşayım" diyen kadın bir dilim ekmeğe muhtaç kalmadı belki ama bir tatlı söze, bir güler yüze muhtaç kaldı. Yıllar sonra bir bayram günü Naciye pişmanlık ateşiyle yanarak belki Elif affeder umuduyla kasabaya, o dükkanın kapısına gitti. Camdan içeri baktı. Elif'i gördü. Yüzü gülüyor. Etrafında çalışanlar, köşede, baş köşede oturan Gülizar nine. İçerisi sıcaklık ve huzur doluydu. Naciye içeri girmeye cesaret edemedi. Yaptığı zulmün ağırlığı altında ezilerek kapıdan döndü. Elif ve Gülizar nine o evde yıllarca ana kız gibi yaşadılar. Kimin başı sıkışsa, kim darda kalsa onların kapısını çaldı. Çünkü onlar biliyordu ki merhamet paylaştıkça artan tek hazineydi. Ve o soğuk kış gününde uzatılan bir dilim kuru ekmek aslında cennetin kapısını açan anahtardı. Ve böylece Taşlıova'da ilahi adalet yerini bulmuş oldu dostlar. Naciye sahip olduğu her şeye rağmen yalnızlığa mahkum olurken, Elif o dondurucu soğukta paylaştığı bir somun ekmekle kendi cennetinin kapısını araladı. Gülizar ninenin dediği gibi, merhamet paylaştıkça artan tek hazinedir. Peki siz Elif'in yerinde olsaydınız, sizi kömürlüğe kapatan yengenizi yıllar sonra affeder miydiniz? Yoksa Naciye bunu hak etti mi? Düşüncelerinizi yorumlarda mutlaka benimle paylaşın, hepsini okuyor olacağım.
Bu tarz yaşanmışlık kokan, yüreğinize dokunan hikayelerin devamı için videoyu beğenmeyi ve ailemize katılmak için abone olmayı unutmayın. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere. Kalbinizden merhamet hiç eksik olmasın. Hoşça kalın.